8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz fizyoterapist Arife Dilek. Hoş geldiniz Arife Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Teşekkür ederiz, bizdeyiz. Nasıl güzel kırmızılarla bir enerji getirdiniz Siz bize. de, sağ olun, teşekkür Çok güzel konularımız var hocam bugün Arife Hanım'la bizim. Herkesin merak ettiği bu kamburluk ve çok da duruluyor, çok da yaygın, çok da şikayetleri var. Aslında sizin dilinizde de kifoz diye biliniyor sanırım, değil mi? Evet, doğru. Onunla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Kifoz, omurga eğriliğinin normal dereceden fazla olması. Yani kamburluk dediğimiz halk dilinde. Yani aslında şöyle, vücudumuzda yani yandan baktığımızda normalin dışında omurga eğriliği varsa bunu kifoz olarak adlandırıyoruz. Ama bu şu demek değil. Mesela normal şartlarda bizim yandan baktığımız, atıyorum boyun kısmında bir miktar açımızın olması lazım ki biz karşıya bakabilelim. Ya da işte sırt kısmında belli bir kifozumuzun olması gerekiyor ki kalp ve akciğerler rahat fonksiyonlarını yerine getirebilsin diye. Beldeki çukurluk dediğimiz lordozun bir miktar olması gerekiyor ki biz yürüyebilelim diye. Ama normal ölçüsü nedir? 20 ile 50 derece arası. Bu 50 dereceyi aştığında bu defa kifoz bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Bu tip durumlarda da işte ne uygulanabilir? Fizyoterapi önerirler. Onun dışında sırt üstü yüzme, pilates ama klinik pilates. Kesinlikle. Yani bir profesyonel yardımıyla desteklenmesi gerekiyor. Peki efendim, belirtileri nedir? Yani kifozun belirtilerinde omuzların öne doğru yuvarlaklaşması, yani buna protraksiyon diyoruz biz. Onunla akabinde nedir? Sırtta ağrı, bir süre sonra bacaklarda uyuşukluk, karıncalanma, sindirim problemlerine kadar yol açabilir. Onun dışında aşırı yorgunluk, bununla birlikte omurga sürekli öne doğru eğik olduğu için bu şekilde pektoral kaslarımız yani göğüs kaslarımızın daralmasına bağlı olarak solunum güçlüğü, solunum sıkıntısı yaşayabilir kişi. Çok da yan etkileri varmış aslında Arife Hanımcığım bunun gerçekten. Evet, doğru. Yani aslında olay hem şekilsel anlamda bir problem. Evet. Çünkü hem göğüs bölgesini de etkiliyor, hem sırtı etkiliyor. Evet, doğru. Hem aynı zamanda sağlık açısından da ciddi bir problem Evet, anladığım doğru. kadarıyla. Yani kambur olan bir kişi hakikaten ayaklarında uyuşmalar falan hisseder mi böyle? Onun belli dereceleri var başta da bahsettiğim gibi. Hani 20 ila 50 derece arasında olduğu zaman bir sıkıntı değil bu. Yani 50 dereceyi aştığında artık bu yani sırtta ağrılar ya da işte dik durmada problem yaşayabilir. Çünkü burada mesela biz çocuklarda mesela sizin çocuklarda işte hani dik dur. Evet. Ondan sonra işte böyle ya duramıyor ki. Çünkü zaten sırt kasları kuvvetsiz ve esnek değil ve ağrılı. Şunu demeye çalışıyorum, bu kişiler hakikaten dik dur dediğimizde düzelir mi? Sadece dik durmayla düzelmez. Yani 50 dereceyi aştığı durumlarda burada profesyonel bir yardım alması gerekiyor. Çünkü zaten dik duramıyor. Yani çünkü sırt kasları zaten kuvvetli. Aslında istemsiz olarak yapılan bir şey. Evet, yani istemsiz o olarak, bilerek evet. yapmıyor onu Evet. aslında. Ama biz mesela onlara ne diyoruz? Ya dik dur, dik dur, dik dur. Yani ne kadar dik duracak ki? Aynen, Ya da duramıyor zaten. o kasların bir şekilde güçlendirmesi gerekiyor. Evet. EMS aslında ben bunu çok merak ediyordum ve her yerde olmayan bir sistem. Doğru. Sanırım sizin merkezde var EMS ama EMS'yi bilmeyen o kadar da çok kişi var. Evet. Birazcık bize açıklayabilir misiniz? EMS elektromanyetik stimülasyon olarak geçiyor. Yani kas uyarılması aslında. Bu bizim alanla alakalı biraz da, yani elektroterapi temelli olduğu için biz bunu fizyoterapiyle birazcık bağdaştırdık. EMS 4 saatlik spor etkisi olan bir program. 20 dakika sürüyor antrenman. Bununla birlikte fizyoterapistler eşliğinde zaten antrenmanlar yapılıyor. Aslında fizyoterapistlerle yapılması çok doğru. Çünkü takılan belirli bölgelerde nasıl sizin uyarı olanlar, kaslarınız hepsini gerçekten çok iyi bildiğiniz için EMS'yi de doğru yerlere bağlamak, doğru hareketleri ona göre yaptırmak çok önemli, öyle değil mi? Çok doğru. Bununla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz zaten. Çünkü az önce mesela kifozdan bahsettik. Mesela şu etkileri var, işte daha çok hani zayıflama, sıkılaşma ya da selülit giderme olarak algılanıyor ama bu zaten hani MS bunu yapıyor. Ama burada fizyoterapist farkı şurada ortaya çıkıyor. Atıyorum kifozla geldiğinde ya da atıyorum skolyoz ya da işte
boyun fıtığı, bel fıtığı tanısıyla geldiği zaman akut ağrılarda yapılmıyor zaten. Bunları açtığımızda ne oluyor? Kişi değerlendirdikten sonra ona uygun bir antrenman, egzersiz programı düzenlendiğinde çünkü hem kasları uyarılmış oluyor aslında zaten. Duruş bozukluğunu düzeltiyor. Çok doğru. Aynen. Uyarılmış oluyor. Hem de egzersizleri ona göre planlandığı için kasların kuvvetlenmesinde çok daha hızlı sonuçlar alınıyor bu anlamda. Peki kimlere uygulanabilir bu EMS? Kimlere uygulanamaz örnek? EMS kimlere uygulanmıyor? İleri derece işte kalp hastası olanlarda, kardiyolojik problemi olanlarda uygulanmıyor. Hamilelerde, işte ciddi patolojik rahatsızlıkları olan kişilerde uygulanmıyor. Bu tip durumda zaten öncesinde biz bir değerlendirmeye alıyoruz. Çünkü önemli olan birinci kural tamam kozmetik tabii ki gerekiyor ama önemli olan hani danışanımızın orada sağlığı. Bu tip durumlarda kesinlikle doktor raporu istiyoruz. O şekilde sürecine başlıyoruz. Aslında EMS bile Fatih Hocam çok kolay gibi gözüken bir cihaz ama karşıdaki kişiyle yaptığınızda etkisini çok daha fazla alabiliyorsunuz. 20 dakikadan bahsettiniz biraz önce. Çok kısa bir mesafe, bir öğlen arası gibi bir şey aslında. 4 saatlik olan bir spor denilen EMS'yi 20 dakikada ne kadar etki alabileceğiz? Vücudumuz için nasıl bir etki alabiliyoruz? Ya EMS zaten tek seferlik bir olay değil. O yüzden düzenli bir takip gerekiyor orada. Kaç defa oluyor peki? EMS'nin şöyle yani kişinin ihtiyaçlarına göre değişiyor. Yani en az önerdiğimiz 1,5 ay ya da bu tamamen Günlük mü peki? özel. 1,5 ay boyunca her gün mü gelmesi Her gün gerekiyor? değil, her gün asla olmuyor. En az bir 2-3 gün geçmesi gerekiyor. Haftada maksimum alabileceğimiz 2 ya da 3. Peki sadece EMS'ye mi gelecek yoksa pilatesle birlikte ya da fizyoterapistlikle birlikte beraber mi kombin yapıyorsunuz? Burada şöyle, az önce mesela kifozdan bahsettik ya da işte skolyozu var. Aynı zamanda kilo problemi var. Ya da obezite bunu etkiliyor. Bu tip durumlarda programı kişi değerlendirdikten sonra ona göre bir şema çiziyoruz. Atıyorum haftada 2 EMS, 2 pilates ya da 1 EMS, 1 pilates. Yani tamamen orada kişiye özel yani programın kişiye özel alanı. Kişinin ağrılarına göre, O kişinin zaman aynı şekilde ilerleyişine haftada göre. 2 defa yapıldığında 6 haftada 12 seanslık aslında bir kürden bahsediyorsunuz. Beraberinde tabii şey de ekliyorsunuz galiba, pilates de ekliyorsunuz. Evet. Peki şunu diyeceğim. Şimdi burada sonuçta bir elektrostimülasyonla kasların aslında aktive edilmesi var. Bu kaslar normal spor yaptığımızda hani fazla egzersiz yaptığımız zaman kaslarımızda yanmalar olur. Tamam. İlk yapıldığında o kişilerde böyle bir yanma Bir problemleri hamlık oluyor oluyor mu? mu Bir diyorsunuz hamlık oluyor hocam? mu? Evet. O kesinlikle oluyor. İlk 1-2 haftada yani çok profesyonel spor geçmişi olan kişilerde de bu geçerli. MS'ye girdikten sonra akabinde ertesi gün arar hocam kalkamıyorum. Evet. Yürüyemiyorum. Bacaklarım çok kötü, kollarım çok kötü. Olabiliyor. Normal. Tabii sürece alıştıktan sonra bunu o şikayetler Ama azalıyor. dediğiniz gibi biraz önce hani pilateste de biz bunu kombin şekilde yapabiliyoruz diyorsunuz. Ertesi gün pilatese geldiğinde o vücuttaki rahatlamayı da alabilir mi? Tabii o ki. hamlığa gitmiş olur öyle değil mi? Hamle ya orada dediğim gibi hani burada ya nasıl diyeyim ezber konuşmak istemiyorum. İşte şu kişiye şu kadar seans ya da şu kadar MS ya da şu kadar pilates ya da herkes MS pilates bir arada almalı. Öyle bir şey değil. Burada atıyorum işte Burcu Hanım geldi. İşte biz onu MS'ye aldık. Sonrasında da atıyorum çok ileri derece bir hamlaması varsa bir gün ara veriyoruz. Bir sonraki gün çağırıyoruz mesela. Bu tip durumda yani işte Burcu Hanım'a şu değil, işte Burcu Hanım haftanın işte 1,5 ay boyunca ya da işte atıyorum 5 ay boyunca haftanın 4 günü ya da işte haftanın bir günü böyle geleceksin değil. Seanstan sonra ya da işte programdan sonra kendisiyle konuşur, hocalarıyla istişare edilir. Ona göre bir sonraki programa hazırlanıyor. Peki şunu soracağım bir de. Kifozda ayrı, lordozda ayrı, skolyozda ayrı bir tedavi modalitesi mi uyguluyorsunuz? Mesele burada şey değil, MS işte kifozu düzeltiyor ya da işte skolyozu düzeltiyor. Hani böyle asla bir yanlış bir algılama olmasın. Çünkü MS'yi sadece zayıflama üzerine olan kullanan yerler de var. Biz bu çizginin tamamen dışındayız. Yani orada dediğim gibi çalıştığınız hocanın işte fizyoterapist olması, klinik pilates üzerine eğitim almış olması bunlar önemli. Lordozda geldiğinde lordoza yönelik egzersizler, kifozda geldiğinde kifoza yönelik egzersizler ya da zaten bunların hiçbir belirtisi yok, hiçbir şikayeti yok. Atıyorum Burcu Hanım'ın neyi var? Boyun düzleşmesi var, boyun fıtığı var. Ona yönelik biraz daha dikkatli bir şekilde, biraz daha birebir
çalışmalara özen göstererek daha güzel sonuçlar alınmasına neden Peki olabilir. şunu da sormak istiyorum. Tabii. Bu tip problemi olan kişilerde belli bir açısı var sonuçta bunun. Bu açı çok fazla olduğunda bu cerrahiye gider diyebileceğiniz bir açı değeri var mı? 70-75'in üstünde olduğunda zaten hekimler cerrahi öneriyor, yapıyor da. Bir de şunu soracağım. Kaç yaş grubundan itibaren bu tip danışanları kabul edebiliyorsunuz? Çünkü bu erken yaşta da başlayan bir Erken hastalık. yaşta da başlıyor, çocukluk döneminde de olabiliyor. Evet. Yani anne baba bunu fark ettiğinde ya da kişi kendisine fark ettiğinde başlayabilir. Onun herhangi bir yaş sınırı Herhangi yok bir o yaş anlamda. sınırı yok. Yani çocuğa dik Sadece durun demek yetmeyecek. Dik Sonuçta durun demek mutlaka yetmeyecek, biraz ergonomisini. Yani mesela nedir? Normalde biz de çalıştığımızda bilgisayar başında işte çok zaman geçiriyor olmamız ya da işte telefon, dijital dünyada biraz daha haşır neşir olduğumuz için ergonomimizi birazcık düzeltmemiz gerekiyor. Nedir? Bilgisayarı şöyle değil de ya da işte çocuklara işte ders çalışırken şöyle çalışın değil de nedir? İşte göz hizasında bu şekilde çalışabileceği ya da bu şekilde bilgisayar kullanabileceği ortam oluşturmak önemli aslında. Aslında anne babaların bilinçli bir şekilde çocuklarını Aynen. takip etmeleri gerekiyor ve nasıl duracağımızı da sizin Evet. gibi Ve uzmanlardan bilgi burada alabiliriz. eklemek istediğim şey şu, hani pilates ya da işte yüzme, yoga vesaire bunları yapabilirler. Ama kesinlikle profesyonellerle birlikte çalışmaları gerekiyor. Akabinde kişinin postür olarak da günlük yaşantısında da olabildiğince kendini kontrol etmesi gerekiyor. Yoksa tek başına bir merkeze gitmek ya da tek başına atıyorum herhangi bir spor dalına gitmek yeterli olmayacaktır. O anlamda da birazcık dikkat ederlerse. Evet, uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz bununla da Evet. ilgili. Vermiş olduğunuz bilgiler çok değerliydi, çok güzel. Çok Çok teşekkürler teşekkür ederim. Elif Ben Hanımcığım. teşekkür ederim. Bugün bizlerle fizyoterapist Arife Dilek bizlerleydi ve çok güzel konulara değindik. Kifoza değindik, skolyoza değindik. Geldik MSE ile ilgili çok güzel tekniklerle bilgiler verdi bize. Ve 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.